Herkese merhabalar. Yakadan başlamalı bir kazak yapacağız. Yapılışı kolay, adım adım nasıl yaptığımı, nasıl kurduğumu anlatacağım. Hem de şöyle başta bir minik eğitim vereceğim size kurulumla alakalı. Şöyle modelimiz 2 tane düz, 2 tane kabartmalı lastik yaptığımız model bu. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tanesini bacağına dolayarak yapıyoruz. Yani 2'nin katlarına ihtiyacımız olacak. Small bedenine uygun bir kazak. Şöyle ölçüsünü vereyim. Koltuk altından koltuk altına şöyle 43 santim oldu benim. Kol boyu, beden boyu tamamen sizin isteğinize bağlı. Kahve ve bej kullandım. Bravo diye ipimin markası. Güzel yumuşak bir ip. Kendim alıyorum ipleri. Reklam değildir. Önce bunu nasıl kurdum, nasıl yerleştirdim, kafa ölçümü nasıl aldım, onu anlatıyorum. Sonra da hemen yapılışına başlayacağız. Hadi gelin başlayalım. 5 tane ip kullandım. M beden, large beden için 6-7 tane gerekebilir. Yani 5 tanesi esasında anca yetti. 6 tane daha iyi olurmuş. 4 numarada tığ kullandım. Kazağımızı yapacağımız ip ve tığla zincirimizi çekiyoruz. Ve başımızda ölçüm yapıyoruz. Benim zincir çektikten sonra ölçüm 70 oldu. Şimdi şuraya yazıyorum. 70 tane zincir benim için yeterli oldu. Siz de bu sizin için X 60 olur, 80 olur. Onu siz karar vereceksiniz. Şimdi benim aşağı yukarı şu sayıyı elde etmem gerekiyor. Ama öncesinde size bedeni nasıl dağıttım kollara, ön ve arka bedene. Şimdi şu 70'i şöyle yapıyorum. 70 bölü 2. Önce bunu 2'ye bölüyorum. 35. Sonra yine bu 70'i 5'e bölüyorum. 14. Şu 14 sayısı benim kollarımı oluşturacak. Kollarım 14 zincir olacak. Buradaki 35'i 14'ten çıkaracağım. Onlar da ön ve arka bedenim olacak. 35 eksi 14 21. 21 sayısı istemiyorum. O yüzden bunu sildim. 20 yaptım. Bu 20 ön ve arka bedenim olacak. Sonrasında da şuradaki arttırmalarımı her zaman şuradaki bölümlerden yapıyorum. Bu kol beden ayrımına kadar devam edecek bir kısım. Şu bademler kol beden ayrımına kadar devam edecek. Onlar için 4 tane zincir ilavesi yapıyorum. Onları bakın bu formülün dışında tutuyorum. Bu artı 4. Hangi sayı çıkarsa çıksın şimdi yerleşimden sonra 70 civarı bir sayı elde etmek istiyorum. Artı eksi. Artı 4 koyacağım sonrasında. Şimdi gelin modelimizi yerleştirelim. Şimdi şu artı 4'ün görüntüsü şöyle olacak. Şu benim bademim. Nasıl kuracağım kazağımı? 2 tane düz, 2 tane kabartmalı. Hemen yanına bunu saymıyorum. Bu bir değil. Bir, şu 2 tane düz çubuk dediğim düz olan ikili trabzanlar. Başlangıç ve bitişteki trabzanlarım düz olsun istiyorum. Şimdi yerleştirmeye başlıyorum. Kaç tane yerleştirmem lazım? 20. Bakalım 20'ye denk düşürebilecek miyim? 2 tane düz yaptım. Şu yatayları da kabartmalı
diye düşünüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 geldi. Yani 2 tane düz ikili trabzanım 18 geldi. Ama ben biraz daha fazla istiyorum. 19, 20. Şu düzü elde etmek için düz ikili trabzanı 21, 22'ye çıkardım. Buraya 22 yaptım yani. Şu 20'yi 22 yaptım. Sonradan yeniden şuradaki bademi koydum. Şimdi kollarım için 14 tane lazım. Yeniden düzle başlıyorum. 1, 2, yataylar kabartma olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burada denk düşürdüm. Yeniden ne yaptım? Bademi koydum. Şimdi burada 22'yi sayıyorum. Bademimi koyuyorum buraya. Şurası da 22. Burası da 14. Şimdi buraya da 14'ümü yerleştiriyorum. Ve kurulma başlayacağım. Sayacağız ve zincirimizi ona göre çekeceğiz. Evet, bu da 14. Şimdi burada 4 hariç 72 zincirim var. Artı 4, 76 tane zincirim oldu. 70 istemiştim. O mantıkla başlamıştım. 74 yapacaktım. Artı zincirlerimle. Şimdi 76 tane zincir elde ettim. Sayıları buradaki kurulumu eşitlemek için. Yani aşağı yukarı aynı sayıları elde etmiş oldum. Siz de bu mantıkla kuracaksınız. Diyelim ki ipiniz daha ince, 80 tane zincire ihtiyacınız oldu. Aynı şu formülü kullanacaksınız. Ve şuradaki yerleşimi yapacaksınız. Basitçe şimdi yerleştirdik. Hadi gelin şimdi kazağımıza başlayalım. Şunu da şöyle koyayım. Size formül olarak fotoğrafını çekeyim. Yardımcı olsun. Şimdi zincirimizi çekip kuruluma başlıyoruz. 76 tane zincirimi çektim. Şöyle bir tane de fazla çekiyorum. Birincisinden birleştiriyorum çünkü. Şöyle düzgün olduğundan emin olun. Ve birleştirelim. Şöyle birincisinden bağladım. Üçle yukarı çıktım. Önce köşelerimi belirliyorum bu sırada. Hem de ikili trabzan yapıyorum. Buradaki ikili trabzanlar tamamen size ait. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Yani 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan da yapabilirim. Ben şöyle biraz tombul yapraklar 3'te topladım. Beklettim. Beklettim. Hepsinden birden çıkardım. Aralara dilerseniz birer tane zincir koyun arttırma noktalarından önce. Şu arttırma noktalarından önce bir zincir koyarak devam ederseniz yani orada arttırma noktalarınızı görürsünüz. Şimdi direkt başlıyorum. Kaç tane kol burası? Kolun olduğu bölüm. Şunu getireyim. Şuradan başladım şimdi. 14 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 9
11, 12, 13, 14. Şöyle bir zincir çektim. Bu zincirin şeyle ilgisi yok. Hani atlamayacağım yani. Gene hemen yanındaki trabzana yapacağım. Arttırma noktalarımda minik bir ajur olsun orada. Doladım. Şimdi şuradaki bölümü yapıyorum. Beklettim. Beklettim. İpinizin durumuna göre 3 kere 2 kere de çıkarabilirsiniz. Hepsinden birden aldım. 1 2 zincir. Aynı göze. Beklettim. Beklettim. Bir tane zincir. Hemen yanına. Ne yapıyorum şimdi? 22 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra yerleştiriyoruz daha. 1 2 3 22 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir tane zincir çektim. Şu 22'yi yaptım. Şuradaki köşemi yapıyorum. Hemen yanına. Beklettim. Beklettim. 3 kere de topluyorum şöyle ve hepsinden birden çıkarıyorum. 2 zincir aynı göze. Beklettim. Beklettim. Evet. Bir tane zincir. Hemen yanındaki göze. Ne yapıyorum? 14 tane. Diğer kola geçtim. 1 2 3 Şimdi yapıyorum, geliyorum. Evet, 14 tane çalışmamı yaptım. Bir tane zincir hemen yanına. Şuradaki, buna badem diyelim. Bademimizi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi 22 taneyi buraya yerleştiriyorum. Yan yana geliyorum. Şimdi 21. Bu da 22. Evet, yan yana 22 tane de ön ya da arka fark etmez. İkili trabzanımı yerleştirdim. Bir tane zincirle başlangıca tutturdum. Ve orta bölüme geçiş yaptım. Şöyle bir kontrol edelim. Şunlar kollarım, bedenim. Artık yerleşimimiz hazır. Şimdi artık arttıracağız. Arttırmalarımızı nereden yapacağız? Bir zincirli boşluklarımızdan yapacağız. Buradaki bademimiz devam edecek. İki zincir aynı boşluğa. 1 2 3 Bu her zaman devam edecek. Şimdi bir tane zincir çektim. Buradaki tek zincirli boşluğuma bir tane ikili trabzan yaptım. İlk arttırmamı yapmış oldum burada. Şimdi saymaya başlıyorum. Şuradaki bölüme, bu arttırmam benim. 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 Sonra ne yapacağım? Size söylediğim şu 2'yi yaptıktan sonra şu ön bacaktan dolayarak 2 normal 2 tane ikili trabzan, 2 tane dolayarak. Her zaman ön kısımdan dolayarak çalışacağız. 1 2 tane dolayarak. 2 düz. Şimdi 2 tane düz. Zaten o mantıkla yerleştirmiştim. Başta da 2 tane düz olacak. Sonda da 2 tane düz.
2 tane düzümü, ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Şu boşluğuma bir tane artış yapıyorum. Burada şimdi 2 tane artış yapmış oldum. Şu an burada 3 tane var. Bir dahaki sıra 4 tane olduğunda artık buradaki 2 taneyi de çalışmaya başlayacağım o bölümde. Doladım. Şimdi bir tane zincir çektim ve buradaki bademimi yapıyorum. Bu her zaman böyle devam edecek bademlerim. Kol beden ayrımına kadar. Bir zincir. Ne yapıyorum? Bir zincir boşluğuma bir tane artış yapıyorum. Ve yan yana 2 tane ikili trabzan. İki tane dolamalı. 2 dolamalı. Yani böyle çok kolay. Zaten bu sırayı yerleştirdikten sonra daha da kolay olacak. Hangisi düz, hangisi dolamalı belli oluyor. 2 tane dolamalı. Şimdi sıra sonuna yaklaşayım. Yeniden görüşelim. Evet, 2 tane dolamalı yaptım. Köşemden önceki bölüme 2 tane düzümü yaptım. Ve bir tane bir zincirli boşluğuma arttırmamı yaptım. Bir tane zincir çektim ve buradaki bademimi de yapıyorum. Hepsinden geçirdim. 2 zincir. 3 kere de topladım. Bir zincir. Neredeyim? Arttırma bölümündeyim. Hemen dibine bir tane arttırdım. Şimdi ne yapıyorum? 2 tane düzüm örüyorum. Sonra ne yapıyorum? 2 tane dolamalı yapıyorum. Şimdi burayı da tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonunda görüşelim. 2 düz, 2 tane dolamalı. Tam köşeme geldiğimde hemen arttırıyorum. Bu tarafta bir zincirle bademimi yapıyorum. Bir zincirle arttırıyorum. Burayı da dolduruyorum. Şu köşede görüşelim. Evet. Şöyle son bölüme geldim. 2 tane düzüm var. 2 tane düzü çalıştım. Bir tane arttırmamı yaptım. Bir zincirle şuraya bağlantımı yaptım. Şimdi artık hep gene bu önden çalışacağız ve her zaman şuradaki şöyle düz hattımız olacak. Geri dönmeyeceğiz yani. Şimdi yeniden şu ortaya giriş yaptım. Bir üst tura çıkıyor. Doladım. İki zincir aynı göze beklettim. 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 Şimdi bir tane zincirimi çektim. Yine arttırmaya devam ediyorum. İlk arttırmam buradaydı. Şurada yine bir zincirlik boşluğum var. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Geçen sıra arttırdım. Onun üzerine de çalışmamı yaptım. Şimdi normal ilk 2 sırada yaptığım ikili trabzanım. Bakın burada 4 tane ikili trabzanım oldu. Bundan sonraki sıra ne yapacağım? Burada bir tane arttıracağım. Bu ikisini kabartmalı yapacağım. Sonra yeniden 2 tane ikili trabzan, yeniden bu. Artık buradaki modellerimi bedene ekleme zamanı geliyor. Her 4 tane olduğunda yeni bir ekleme yapmış olacağım. Şimdi 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Düzümü örüyorum. İki.
Artık bundan sonra yerlerimiz belli. Kabartmaları kabartma gibi, düzleri normal örüyoruz. Geçen sıra arttırdım. Onu ördüm. Ne yapıyorum? Hemen bir tane daha arttırıyorum. Ne oldu? 4 oldu burası. Bir zincirle bademimi yapıyorum. Bademin ikinci bacağını da yaptım. Bir tane zincir çektim. Hemen yenisini şuradaki boşluğu. Hemen yenisini boşluğa yapıyorum. Geçen sıra arttırdım. Zaten artık bundan sonra daha da kolay olacak. Böyle böyle büyüteceğiz. Artık şimdi gördüğüm gibi gidiyor. Bakın arttırmalarım da başladı. Bundan sonraki sıra burada yeni bir kabartmalı bölüm başlatacağım. Böyle böyle gidiyorum. Şimdi bunu bitiriyorum, tamamlıyorum. Çalışıyorum. Buraya geldiğimde boşluğa bir tane ikili trabzan, bir zincir badem, bir zincir arttırma ve gördüğüm gibi sıranın başına geldim. Buradaki arttırmamı yaptım. Bir zincirimi çektim ve şuraya bağlantımı yaptım. Bir üst tura çıkıyorum şimdi. Ortaya giriş yaptım. Şuradaki bademimi de yaptım. Bir tane zincir çektim. Bakın şimdi. 4 tane burada ikili trabzanım oluştu. Düz. Şimdi bir tane arttırmamı yapıyorum buraya. Ve burayı nasıl çalışıyorum? 2 tane dolayarak. Burada bir tane arttırdım. Burada 2 tane olduğunda 2 düz 2 tane kabartmalı bölümüm olacak. Şimdi ne yapıyorum? Yine gördüğüm gibi çalışıyorum. 2 tane düz, 2 tane kabartmalı. 2 düz, kabartmalı. Bir tane düz, bir tane kabartmalı, 2 tane düz, 2 düz çalıştım. Bakın köşeye gelmeden önce ne var? 2 tane düz var. Onu nasıl çalışıyorum? Kabartmalı. Kabartma yaptım bunlar. Ne yapıyorum? Hemen bir tane arttırma. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirle bademimi yapıyorum. Bir tane, 2 tane zincir, aynı göze bir badem daha. Bir zincir, ne yapıyorum? Arttırmamı yapıyorum. Karşıma 2 tane düz geldi. Bakın 4 var. Bunu ne yapıyorum? Kabartıyorum. Bunu şu şekilde dolayarak yapıyorum. Yani 2 düz 2 kabartmalı. Şimdi 2 düz geldi karşıma. Şuradan göstereyim. Bakın artık 2 tane yeni kabartma eklenmiş oldu. Bir sağda bir solda. Şimdi devam ediyorum. Bir kere daha gösteriyorum. Sonra ben bitiriyorum. Bir üst turda bir kere daha gösteririm.
Şimdi 2 tane düzümü yaptım. Kabartma. Böyle böyle her yeni ekleme yaptığımda kabartmalarımı da eklemeye başlıyor. Mantığı bu kadar kolay. Bir tane arttırdım. Bir zincirle şuradaki bademimi yapıyor. Ben şimdi kahverengiye geçmeden önce bir kere daha size bir tanıtım yapayım burayı nasıl yaptığımı. Bir zincir çektim. Hemen arttırdım. Ve karşıma 2 taneyi kabartmalı. Diğer ikisini düz yaptım. Evet, bu şekilde. Bir dahaki sıra daha da belli olacak. Şimdi bir üst tura çıkayım bir kere daha. Bir tane daha göstereyim size. Sonra ben kahverengiye geçeceğim. Kahverengiyle de biraz devam edeyim. Sonra ayırma noktasında tekrardan görüşeceğiz. Evet. Sıramın sonuna geldim. Arttırdıklarımdan bakın 2 tanesini kabartmalı yaptım. Şimdi bir tane daha arttırdım. Bir tane zincir çekip bağlantımı yapıyorum. Bir üst tura çıkacağım şimdi. Mantığımız aynı. İki zincir. Hemen diğer bacağını da yapıyorum. Bir zincirle. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Geçen sıra arttırdığımı ördüm. İki tane bakın düzüm oldu burada. Şimdi burada kabartmam var. Kabartmayı örüyorum. Düzüm örüyor. Böyle kolay bir çalışma. Burada yeni bir kabartma başladı. Yanına 2 tane daha düz ikili trabzan geldi. Burası 4 olduğunda baştaki 2'yi kabartmalı yapacağım. Diğerini düz öreceğim. 2 2 2 yerleştiriyorum. Ben şimdi bu beji bitirip kahverengiye geçerken sizde bir bağlantı daha yapalım. Kahverengiye geçişimi de zaten ipini keserek devam ettireceğim. Onda da gene bir gösterim yaparım. Geçen sıra arttırdım. Onu ördüm. Hemen yanına bir tane daha yaptım. Bakın 2 tane oldu. Bir zincirle bademimi yapıyorum. Sıranın başına geldim. Şimdi bir kere daha göstereceğim. Bakın burada 1 2 3 bir tane daha içine arttırmamı yaptım. 1 2 3 4 tane oldu. Bir zincirle şuraya bağlantımı yaptım. Yeni turuma başlıyorum. Artık bakın 4 tane oldu burada. İkili trabzan, burada kabartmalı, burasının normal ikili trabzan olması lazım. En baştakinin de kabartmalı olması lazım. Şimdi bademimi yaptım. Bir zincirle bir tane arttırma yapıyorum ve en baştakilerini kabartmalı yapıyorum. Yeni bir tane daha kabartma eklemiş oldum. 2 tane normal ve kabartma.
Şimdi bu sıradan sonra ben kahverengiye geçiş yapacağım. Bakın yeni başlattığım kabartmalar. Şimdi bir tane daha burada başlattım. 4 tane olduğunda en baştaki 2 tanesini kabartmalıya çevirerek devam ediyoruz. Burada da şöyle bir görüntümüz, ajurumuz oluştu. Kahverengime geçiyorum. Orada bir kere daha başlangıcı gösteririm size. Sonrasında da kol beden ayrımında tekrardan görüşeceğiz. Sıranın başına geldim. Şimdi kahverengime geçiş yapıyorum. Zaten artık modeli kurmayı gösterdim. Şöyle bununla geçiş yapıyorum ama tabii ipimi keseceğim, devam ettirmeyeceğim. Kahverengiyi biraz daha fazla kullanmayı düşünüyorum. Şöyle şunu şuradan kilitledim. Bununla geçiş yaptım. Beyazı da kilitledim. Aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Bir tane zincir. Hemen boşluğa bir tane arttırma. Yanındaki 2 ve kabartmalı bölüm. Bu şekilde artık bununla sanıyorum bu kahverengi renkle koltuk altı bölümüne kadar, beden ayrımı bölümüne kadar devam edeceğim. Şu anda sanıyorum bir bu kadara yakın daha devam ettirmem gerekecek. Deneyerek zaten onu yapacağız. Şöyle göstereyim. Yenisini de bakın ekledim. Bu şekilde hep 4 tane olduğu zaman yenisini başlatıyorum. Kahverengiyle bir süre daha gidiyorum. Kol beden ayrımında görüşelim. Santim vereceğim şimdi size ve kol bedeni ayıracağım. Siz bedeninize giyeceksiniz. Koltuk altında birleşiyorsa artık ayırma zamanınız gelmiş demektir. Çok bol birleşmesine gerek yok. Dar bir bluz. Eğer daha dar bir bluz çalışacaksanız hani ucu ucuna birleşsin yeter. Yani biraz daha geniş çalışmak isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Ben 22 santimde ayırıyorum. Şu anda birleştirmeden önceki beden ölçüsü de 39 sanıyorum. 2 tane 4 tane şuraya zincir çekerek bedeni biraz daha büyüteceğim. Aynı şekilde kolu da. Bu benim için yeterli. Çok bol bir kazak olsun istemiyorum. Şimdi yine aynı renkle devam ediyorum. Buradaki şu bölüme girdim. Şimdi burası benim, şöyle de yatırayım bir, öyle de görün. Şurası ön kısmım, arka kısmım ve kollarım. Şöyle de yine göstereyim. Bir saniye, birleştirme kısmını bir daha gösteriyorum. Burada 4 tane oluşmuştu. 2 tanesine yine kabartma yaptım. Şimdi bir tane daha arttırıyorum buraya. Bir zincirle bağlantımı yapıyorum. Bağlantımı yaptım. 2, 3, 4 tane zincirle şuraya geçiş yaptım. Kolumu ayırdım. Şimdi buraya bir tane çalışıyorum.
Burada bir tane daha vardı. Burası 2 oldu. Devam ediyor bedenimi yapmaya. Gördüğüm gibi. 2 tane kabartmalı, 2 tane düz. Şimdi diğer kola geleyim, görüşelim. Şöyle gösteriyorum. Diğer kola geleyim. Görüşelim. Evet. Köşe kısmıma geldim. Yine burada. Bakın burası da 2 oldu gene. 2 düz, 2 kabartma. Şimdi şurada köşeme giriş yaptım. 4 tane zincir çektim. Ve gene köşemle birleştirdim. Artık burada da böyle bırakıyorum burayı. Kolla beraber, bu birleşmeyle beraber buradaki bademleri bitirdim. Dilerseniz tabii ki hat olarak aşağı kadar indirilebilir. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Buradaki boşluğa bir kere daha çalışma yaptım. Burası da 2 oldu. Artık arttırmalarımı bitirdim. Şurada da gene bir arttırma yapacağım. 2 düz, 2 tane kabartma. Şöyle bir göstereyim. Şuraya geliyorum. Şurada da bir hesaplama yapalım. Şuradaki denkleşsin diye. 2 tane kabartma yaptım. Şimdi 2 tane kabartma, 2 tane düz. Şu anda neredeyim? Şu badem kısımlarımın ortasındayım. Bunlar düz olduğuna göre bunların kabartma olması lazım. Oradaki bölümlerden 2 tane kabartma yaptım. Şimdi düzlere geçtim. 2 tane düz yapıyorum. Şuradaki bölüme. Araya zincir çektim ya. 1 2. Şimdi gene kontrol ediyorum. Burada 2 tane düz var. Şu anda da düz var. Şu arasının kabartma olması lazım. Şimdi bir tane düz yapıyorum. Ama sonradan dönüşte kabartacağım tabii onları da. Şunu da düz yaptım şimdilik. Buraya bu şekilde denk düştü. Bakın bir daha gösteriyorum. Kabartma 2 tane düz, 2 tane kabartma yaptım. 2 düz. Bunlar 2 kabartma olacak. Kabartmadan sonra bakın 2 tane düzüm var. Bu şekilde hesaplama yapacaksınız. Burayı bu şekilde ayarladım. Şimdi kabartma. Şimdi zaten standart yere geldi. Yani kabartmayı hesap edeceksiniz. Kabartma 2 tane düz. Kabartma 2 tane düz. Kabartma 2 tane düz. Bakın 2 düz burası. 2 tane kabartma. Bunlar kabartma olacak. Bunlar düz olacak. Bunlar kabartma olacak. Burayı yerleştirdim. Şurada da şimdi bakın nasıl yapmışım. Onu da göstereyim. Oraya geleyim. Görüşürüz. Kabartma düzü yapıyorum. Şimdi ne yapmam lazım? 2 tane kabartma yapmam lazım. Bu zaten benim başlangıç yerim. Şimdi bakın burada 2 tane düzümü yaptım. Şunun içine bir tane bu kabartma olacak. Bir dahaki döndüğümde şunu kabartma yaptım. Yan yana 2 tane kabartma. Bir tek ona dikkat edeceksiniz. Yani bu ilk sıra dönüşte kabartma düz kabartma. Kabartmanın birini düz gibi yaptım. Ama dönüşte düzelteceğim. Göstereceğim onu. 2 kabartma. Şimdi 2 tane düz. Turu bitirdim. Yeniden başladım bakın. Şimdi yeniden 2 tane kabartma. Bakın burada düz var. Kabartma var. Düz var. Düz var. Bunların kabartma olması lazım. Şunu kabartma yaptım. İçine bir tane daha
Bu da kabartma olacak. Bir daha gösteriyorum. Kabartma, düz, kabartma, düz. Bir daha sayalım. Kabartma, düz, kabartma, düz. 2 tane kabartma. Kabartmadan sonra yeniden düz. Sistemi yeniden kurduk. Devam ediyoruz. Dikkat etmeniz gereken, şimdi şu aralarda bazılarını düz yaptık kabartma olması gerekirken. Çünkü yerimiz yoktu kabartma yapacak. Ona dikkat edeceksiniz, o kadar. Şuraya geldiğinizde kabartma düz diye takip edin. Şuraya geleyim, onu da göstereyim. Sonra ben devam edeceğim. Şuraya geldim, kabartmayı yaptım. 2 tane düz. Şu bölüme geldim şimdi. Koltuk altı bölümüne. 2 tane kabartma, 2 tane düz. Şimdi kabartma yapmam lazım. 2 tane kabartma, 2 tane, 2 düz. Bunlar kabartma. Bir ona dikkat edersiniz. Hani bazılarını bir dahaki sıra kabartma yapacağız diye ayarladık. 2 kabartma. İki düz. Zaten artık normal bölüme geldik. 2 kabartma. Artık buradaki kurulumu da yaptık. Koltuk altında ben, çünkü tamamında da şuradaki ajur kısmı devam ettireceğim. Artık belli oluyor hangisi hangisi. Aynı şekilde burada da sayarak yapın sadece şu bölümü 2 2. Ondan sonra hata olmaz zaten. Şimdi kahverengi ipim bitti zaten. Şimdi ben açık rengi de geçeceğim. Sonra yeniden kahverengiyle devam edeceğim. Kol kısmında görüşmek üzere. Kolun bir tanesine başladım. Açık renkle başladım. Size daha rahat göstereyim diye. Aynı mantıkla 2 tane kabartma, 2 kabartma, 2 düz şeklinde burada da devam ettireceğim kolumu. Sayım kaçsa o kadar yapacağım. Bakın buraya şöyle bir yerleşim yaptım. Şu ortayı da dikmeden almak için burada da bir çalışma başlattım. Bu kola da başlayayım size. Burada şimdi düz gidiyorum. Sonra gelişine göre bir dahaki sıra orada da yerleşimimi yapacağım. Şurası 2 tane kabartma. İki düz, 2 tane kabartma. Burası normal yeri. Şimdi orada hepsini normal ikili trabzan yaptım. Bu şekilde devam ediyor. Şuraya geleyim, görüşelim. Şimdi normal kolun olduğu standart bölümü yapıyorum. 2 tane kabartma yaptım. Şimdi şu boşluğa 1, şu boşluğa da 2. Düz yaptım. Şimdi bunlar kabartma olacak. Dur şuraya yapmayayım, burası fazla sıkı oldu. Bunlar 2 kabartma, 2 düz, burası 2 kabartma olacak.
Bir daha sayayım. Kabartmalı, düz, kabartmalı. Burası. Şöyle doladım. Birleştirdim. Artık bundan sonra döne döne gideceğim. Şimdi burada kabartma düz, kabartma düz. Onu başlarken de ayarlayabilirsiniz. Benimki denk düştü şimdi. Yani bir tane kabartmayı kendinize ilk olarak baz alacaksınız. Sonra şu aradaki bölümü yerleştireceksiniz. Kabartma düz, kabartma düz şeklinde. Oraya kaç tane yerleştireceğinizi bulacaksınız. Ve devam edeceksiniz. Böyle kolay. Yani çok bir ajur çalışması olmadığı için 4 tane zincire ihtiyacınız var arada. Onu da sağlayıp sadece kabartmadan itibaren kabartma düz diye şurada bir ayarlama yaparsanız burayı da yerleştirirsiniz. Ben şimdi kolumu bitiriyorum. Yaka kısmında görüşelim. Yaka için önce arkayı belirleyin. Arkaya bir iki sıra önceden başlayacağım. Şu ön kısmı biraz daha öne gelsin diye. Arkanın şu kısmından başladım. Yine burada bitireceğim. Bir daha geri döneceğim. Sonradan tamamından gideceğim. Sık iğneler yapıyorum. Geri döndüm şimdi. Yani iki sıra fazla arkada bir çalışma yapacağım. Çalışma yaptım. Şimdi ne kadar istiyorsanız o kadar sık iğne yapacaksınız. Şimdi bu sıraları yaptıktan sonra yakaya devam edeceksiniz. Bir kafanızdan geçirin. Sıkıntı olmasın. Şimdi şöyle dönüyorum. Şurada yeniden görüşelim. Dilerseniz yakanızı böyle de bırakabilirsiniz. Ben şimdi bir boğazlı kazak deneyeceğim. Bakın burada iki sıra bir yükselti yaptım. Daha fazla da yapabilirdiniz. Bir sıra daha gidip sık iğne yapsaydım bırakırdım. Ama bir boğaz bisiklet yakalı hali böyle. Bunun fotoğrafını koyacağım. Şimdi bir de boğazlı kazak yapacağım. Sanki boğazlı kazak da güzel olacak gibi. Buradan teker teker çıkartacağım şimdi ilmeklerimi. Arkası olmayan. Arkasına döndürdüm. Her bir bölümden şöyle ilmeğimi çıkartacağım. Tığ numaram 4'tü. Bunu 6 yaptım. Şimdi bunun hepsini böyle geçireyim. Tamamından geçiriyorum. Bir ters bir düz lastik yapıyorum. Böyle başa geldim. Hepsinden çıkardım. Şimdi bir ters bir düz lastik yapacağım. Boğazınızı istediğiniz kadar uzattıktan sonra kesme kısmında darsıtmadan kesin mutlaka. Gene lastik yapar gibi kesiyorum ben. Ama gevşek kesin. Eğer eliniz sıkıysa şişinizi değiştirin. Yoksa boğaz dar olur. Şu şekilde de kesiyorum. Finalde nasıl kapattığımı da göstereyim. Sonra vedalaşalım. Karşı taraftan
giriş yapıyorum. Ve tığla çıkıyorum. O şekilde kapatıyorum. Yan taraftan ayarlayın. Boğazımız doldu. Şimdi bunu fotoğraflarını da çekeceğim. Artık tercih sizin. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka projelerde görüşmek üzere.